arkadaşlar? Bileniz var mı? Yırtılarak yapılmış ya da yırtılmış diye biliyorum. Hani yamanmak, yırtmak, eklemek, üst üste eklemek. Yani işte Kelime üst üste manası. eklemek. Evet, yani yapıştırmak. Birbirine eklemek. Şimdi çok eski işlerden böyle elinize gelen varsa yazılar hep bir yerlere yapıştırmış. İncecik kağıt olarak değil de yani Kur'an-ı Kerim ne bileyim işte ya da mushaf falan olarak yazılmadıysa levha haline getirilmişse levhalamak için kalın bir satı, kalın bir zemin tercih edilmiş. Kağıdın düz durması, nemden etkilenip dalgalanmaması, çerçeveye konulacak olduğunda çerçeve içerisinde daha tok ve daha dik durmasını sağlayacak bir kalın zemin istemişler. O kalın zeminde kağıtla yapmışlar. Kağıdı nasıl yapmışlar? Kağıdın şimdi yönleri var. Kağıt kuruduğunda, şimdi bu rulo halinde bir kağıt, onun için böyle dönüyor. Tamam mı? Yani ama kağıt imal edilirken bu liflerin bir yönleri var. Bu hazır kağıtlarda var. Bizim yaptıklarımızda liflerin bir yönü yok. Ama hazır kağıtlarla yapılmış genelde günümüze kadar hep öyle gördük. Günümüzde yapacak olduklarımızda da kağıtların yönleri var. Kağıdın yönünü nasıl tespit ederiz? İki şekilde tespit edebiliriz. Bir, kağıdın sertliği. Yani kağıdı katladık. Buraya katlarken ki baktık ne kadar kolay katlanıyor. Tam ters tuttuk. Hangisi daha kolay katlanıyor? Mesela bu tarafa daha tok duruyor. Yani daha katlanmakta kağıt zorluk çekiyor. Yani kağıdın liflerinin şimdi bu boy doğrultusunda gittiğini biz biliyoruz. Niye bak burada çok rahat katlanırken bunu aynı şekilde tersinde de yapacak yine. Yine de kolay katlanacak. Yani kıvrık olduğu için bakın böyle kolay katlanırken bu kağıt böyle mesela bakın şimdi bir zor katlanıyor. Böyle mesela daha zor katlanıyor. Görebiliyor musunuz? Daha kırılmıyor. Yani kağıdın lifleri şimdi ben yırttığımda bu tarafta yırttığımda daha düz çizgilerde yırtıldığını, bu tarafı yırttığımızda daha böyle karmaşık çizgilerle yırtıldığını göreceksiniz. Yani dümdüz yırtlamadığını göreceksiniz. Kağıdı tuttum, bakın yırtıyorum. Dümdüz bu tarafa dümdüz yırtılabiliyor. Ama aynı kağıdı bu tarafa yırtacak olduğumda bakın yine yırtıyorum. Ama bakın farklı yönlere kayıyor. Yani şimdi bu kağıdın yönü neymiş? Kağıdın yönü bu tarafmış. Biz buradaki kağıtların hepsinin yönünün şimdi bu tarafa olduğunu öğrenmiş olduk. Tamam mı? Bu ne anlama geliyor? Biz kağıtlarımız aynı boysa da bunlar şimdi dikdörtgen kağıt. Ama kare şeklinde kesilmiş olsa bu yönünü biz her zaman deneye deneye yapmamız lazım ya da kağıtları yönüne göre düzlü tersi istiflememiz lazım buraya. Yani bir kağıdı böyle koyarken tam kare biçimindeyse öbür kağıdı üstüne böyle koyarak aldığımızda bir düz bir ters almış olmamız gerekecek. Yani tamam mı? yönlerini önceden belirlemek. Kağıdın yönlerini önceden belirleyeceğiz. Bu denemeleri yapacağız. Ya işte katlama yöntemiyle. Eğer ki ondan emin olamıyorsanız hani emin olamadınız, anlayamadınız hangi taraf daha yumuşak, hangi taraf sert. O zaman kağıdı yırtarak bunu anlayabiliyorsunuz gösterdiğim biçimde. Tamam mı? Tam kare biçimindeyse o zaman bir düz bir ters ilk başta kenara istifliyorsunuz. Kağıtınız kaç tane? 10 kat mı olacak? 5 kat mı olacak? 7 kat mı olacak? 14 kat mı olacak? Kaç kat istiyorsanız. Yani alttaki zeminin kalınlığını siz ne kadar istiyorsanız. Buraya kadar tamam mı? Ha bunu şöyle birazcık daha güncel bir lisanla anlatalım. Aslında paspartu imalatı diyelim. Tamam mı? Yani hani tarihte bunlar paspartu gibi kağıdın kenarlarında boşluk kalacak şekilde falan renkli kağıtlarla falan da yapmışlar çünkü. Paspartu'nun günümüz deyimi işte paspartu. Paspartular hazır. Bunlar kadar dirayetli, dayanıklı ve uzun ömürlü olmayacaktır. Çöpe attığımız tuvalet kağıdı ne bileyim işte atık kağıtların tekrar belirli oranda ağaç hamuruyla bir araya karıştırılıp da yapılan kağıtlardan imal edilen en adi, en kötü, en çöpe atılacak malzemelerden yapılmış bir malzemedir paspartu. Sadece üzerinde düzgün, tek kat, incecik, renkli bir kağıt yapıştırılmış. İç rengi de bunun renklerinde bir kağıttır. Tamam mı? Şimdi bizim yapacak olduğumuz onun çok daha üstü. Ne kadar kaliteli olur yaptığımız kağıt? Eğer ki istediği yani gerekli olan kalınlığa ulaştıralım. Gürzün delemeyeceği,
kadar güçlü olur. Çünkü bu işi atalarımız Yeniçerilerin keçeden başlıklarının altındaki şapka kısımlarını murakkadan yapmış, kağıttan yapmışlar. Yani bu savaş balyozu diyelim. Gürzün nasıl size Türkçe'ye çevirdiğimi bilmiyorum. Adı gürz de. Gürz dediğimde hiçbiriniz bilmiyor olacaksınız muhtemelen ya da çok azınız bilir. Savaş topuzları. Bir tane uzun sopanın ucu arasında üstü çivili diyelim ya da yuvarlak ya da ufak dar bıçaklardan oluşan topuzlar. Adamın kafasına vuruyor. Adamın kafayı patlatıyor. Adam ölüyor. Çivili topuz. Diyebiliriz. Çivili topuz diyebiliriz. Onun delemeyeceği sağlamlıkta Yeniçeri başlıklarının içerisine yapmışlar. Hani başlık keçeden de böyle arkaya kadar sarkar, yukarıda bir yerden kırılır ya. O kırıldığı bölge aslında bunun hizasından kırılır aşağıya. Bir tane ahşaptan kalıbın üzerine bizim burada yapacak olduğumuz işlemin aynısı aslında. Aynı işlem, sadece işte kafa şeklinde yapılmış bir kalıp düşünün. Onun üzerine kağıtlar, nişasta, pişirilmiş nişastayla kat kat üzerine kağıtlar yapıştırıla işte 1 santim kalınlığında, yarım santim kalınlığında bir katman oluşturuluyor. O katman daha sonra üzerine işte keçenin içine konuluyor. Keçe üzerine giydiriliyor. Öyle düşünün. Senin kafana gelen kısım miğfer yapmış. Türkçesi miğfer. Yani kağıttan bir miğfer yapmış. Ok delemiyor. Gürz kıramıyor. Niye? Bu protein. Protein bağlardan oluşan bir malzeme. Bu kuruduğunda kendi arasında çok sıkı bağlar oluşturuyor. O bağlar sayesinde de kırılmaz oluyor. Çok nadir de olsa zırh olarak da kullanılmış. Bunun tek sıkıntısı ne biliyor musunuz? Tek sıkıntısı sudan etkilenmesi. Tek problem sudan etkilenmesi. Ama keçenin içerisinde olursa keçe suyu aşağıya geçirmez. Keçe suyu emer tutar. Ondan sonra yağmur yağdığında keçenin üzerindeki o suyun üzerinden akar. Yani keçeden hani kepenekler, çoban kıyafetleri neden keçeden olur? Yağmurda da karda da soğuğu da geçirmez, sıcağı da geçirmez. Suyu emer keçi kılından yapılır. Sadece Onun için keçe derler. Keçiden gelir. Keçi kılı, koyun kılı, çok kalitelileri tavşan kılı karışık yapılır. Ondan sonra suyu emer, belirli bir oranda suyu tutar. Suya doyduktan sonra içeriye suyu vermez. Su üzerindeki o su emmiş suyun üzerinden su akar. İçeriye geçirmez. O şekilde kullanmışlar. O yüzden zırh olarak çok fazla kullanılmamış ama zırh olarak da nadir de olsa kullanıldığı olmuş bu malzemenin. Biz şimdi öyle bir malzeme yapıyoruz. Yani çok uzun ömürlü, kalıcı, sağlam, kolay kırılmayan, darbeye dayanıklı bir malzeme oluşturacağız. Ne yapacağız? Şimdi ilk önce ben bu zemini bir ıslatacağım. Bunu bir ağaca yapıştıracağız çünkü kağıdı. Ağaçta kurumasını sağlayacağız. Ağaçta kururken gergin bir şekilde kuruyacak, ok gibi. Bunun kuruma süresi havanın sıcaklığına, soğukluğuna göre değişiyor. Senin olduğun ortama göre değişiyor. 2 günde de kurur, bir haftada da kurur. Bu değişkendir. Adam akıllı kuruduğuna inandığımız zaman falçatayla ya da bıçakla kenarlarındaki fazlalıkları keseceğiz. Alttan otomatikman biz bunu çıkartacağız. Çıkartabilmemiz için altına tutkal sürmeyeceğiz. Altına su süreceğiz. İlk önce suyla kağıdı buraya yapıştıracağız. Tamam mı arkadaşlar? Şu aherde şuradan bir kaldırsanız arkadaşlar çok daha rahat burada çalışacağız. Çünkü bu masanın tamamını kullanmamız gerekecek. İlk önce her tarafına yediriyorum. Bunu ahşabı ıslatıyorum. Bu duralit, illaki duralit olacak diye bir kaide, bir kural söz konusu değil. Bu tahta da olur. Sunta da olur ama sunta suda birkaç kullanımdan sonra dağılır. Duralit gene dayanıklıdır daha ziyadesinden. En alt kısmını çeviriyorum, su koyuyoruz. Evet, onu da ıslatıyoruz. Bunu suyla yapıştıracağız. En alt kat suyla yapıştıracak. Evet, kağıt, erişken kağıt, kitap kağıdı. Her tarafın ıslandığından emin olunca kağıdı tuttum. Uygun bir şekilde buraya yapıştıracağım şimdi arkadaşlar. Yapıştırdım. Altında hava kabarcığı kalmamasını istiyorum. Neden hocam?
O hava kabarcığı her katmanda gözükür. Ne kadar gerilirse gerilsin. Orada minik bir tümsek, minik bir bombe her zaman oluşur. Kağıt aslında esneyebilen bir malzemedir. Bunu siz Ebru murakkalarken görüyorsunuz. Islandığında çektikçe uzar. Belirli bir yere kadar uzar, daha sonra kopar. Bir peçete alalım, şu fazlalıkları şuradan ben bir suları temizleyeyim. Şu tarafa alalım. Çünkü o tarafta nişasta tutacağız burada. Bunu şimdi şu kenarda gördüğümüz boşluklar var ya arkadaşlar. Sadece suyunu da alıyorum ki. Buna da yapıştırıcı süreceğiz ya. Buna da yapıştırıcı süreceğiz. Yapıştırıcıyı eminebilmesi için üst taraftaki suyundan arındıralım. Yani buradaki su geçici tutkal. Geçici olarak su arada vakum oluşturuyor. O vakumla kağıt buraya yapışık duruyor. Şimdi nişastayı alalım. Çok koyu geldi. Daha tam su olmadığı için normal suyla sulandırabildik. Tamam. Tamam. Süzdük mü? Süzdüler. Benden Yani soğumaya başlayınca kaymak yapıyor ya, o kaymağı süzdüler. Fark ettiyseniz bakın dışına her tarafına sürüyorum. Kaba kaba sürüyorum. Kağıda da süreceğim. Telefonları alın arkadaşlar. Ne demiştik? Bir düz bir ters yapıştıracağız demiştik, değil mi? Evet. Nişastamız bana göre birazcık koyu ama koyu ya da sulu olması çok da şey değil. Kuru olursa işte sürmesi birazcık zor oluyor. Bir düz bir tersten kastımız şuydu. O taraf düzdüyse bu taraf tersi olur bu kağıdın. Bunu böyle yapıştıracağız. Tekrar nişasta alıyoruz. Bu tarafına da sürüyoruz. Sürerken zaten arada kalan hava kabarcıklarını da çıkartmış oluyoruz. Nişastanın kayganlığıyla. Kağıtları ıslamıyorum hocam, diğer kağıtları. Valla ıslayıp da yapanlar var ama zaten nişastamız ıslak. Zaten kağıdımızı ıslatacak. Yani o tercih meselesi. Yani öyle yaptın olur, böyle yaptın olmaz diye bir şey de yok yani. Sen nişastayı tam anlamıyla her tarafa yedirebildikten sonra onun bir anlamı olduğunu ben zannetmiyorum. Niye öyle miymiş? İlla ki öyle mi yapmak gerekirmiş? Öyle mi? Duydunuz. Öyle yapmıştık. Tamam, öyle de yapılır. Öyle de yaptık. Biz de yaptık öyle. Ben de yaptırdım Fark size etmez öyle de. size. Bu birazcık kağıttan kaynaklanıyor. Yani kağıdın durumuna göre. Kağıt emişken bir kağıt değilse ilk önce ıslatabilmek lazım. Şimdi kağıt burada kendi kendine büyümeye devam etti. Şişli katmanlar oluşturacaksa, yani mesela şamuayla yapıyor olmuş olsam ben bu işi, bunun kadar emişken olmadığı için, geç şişeceği için, büyüyeceği için burada katmanlar oluşacaktır. Dalga dalga, hare hare. O da işe gelmez. Ama bu şimdi kağıdımız kitap kağıdı. O kağıdın kalitesine göre değerlendirilecek işler. Bunun altına birazcık su dökelim ki çok az bir şey de olsa, hani nişastamız yoğun olduğu için. Kağıt bak burada kaydıramıyoruz bu sefer. Az. Az. Çok fazla değil. Yani nişastayı çok sulandıracak kadar değil. Şurada nişastayı tuttuğu zaman kat izi yapmayacak kadar. Öncekini öyle yapmıştık. Şimdikini böyle yaptım ama bakın bir şey dikkatinizi çeksin. Şimdi nasıl olsa payımız var. Yani kağıdımızın kestiğimizde alacağımız noktalar buralar ya arkadaşlar. Ona göre şimdi benim bu alttaki kağıdımız su tutuyor. Şimdi bu tarafta tutan bir şey yok. O yüzden bunu mesela bu katı bu tarafa birazcık taşıracağım. Bakın bu katı bu tarafa taşıracağım birazcık fazlasını. Buradan nişasta ahşabı tutabilsin diye, tamam mı? Bir dahaki katı buraya attıktan sonra bir dahaki katı da bu tarafa. Zaten bu üstte koyduğumuz kağıt bu altı nişastalı zaten ahşap zemini zaten tutacak. Bu çatırtı sesleri aradan çıkan hava kabarcıkları arkadaşlar.
Kaç kat yapalım? 4, 5. 4 kat ince olur. 4 çok ince. 7-8 kat olması lazım gibi hissediyorum ama. Tamam 7-8 kat 10 kat. Kaç kat oldu? 3. Burada bir güç uyguluyorum arkadaşlar. Hava kabarcığı kalmaması için. Tamam mı? Baloncuklar kalmasın diye. Bunlar size mesela kenarda kaldı. Oradan bir hava aldıysa oradan kat olarak ileride daha sonra ayrılabilir çünkü. Ayrılmaması için. Yaptığınız kırmızı mürekkepten burada var mı? Hangisinden hocam? Sizin yaptığınız kırmızı mürekkep. Pembe de. Evet pembeden. Şu mürekkepten, şu renkten elinizde var mı? Evde var. Burada var. Şerife verdiğin var mı? Onu verdim. Tamam. Ondan bir parça en son kat için bir tane kağıdı şimdiden suya katın onu. Üstteki kağıt renkli olsun. Burada. İşte bak koydun ama bak suyu sadece koydun. Yani gezdirmedin. Burayı ıslatmadın. Bak buradaki nişastaları bu kağıt yapıştı biraz önce. Dök birazcık kızım. Şu telefonu şuradan kaldır lütfen. Ya burası ıslak olmak zorunda. Çünkü nişastamız koyduk ya. Çay kaşığı var mı? Yani bahaneyle kağıt renklendirmeyi de görün. Uğur. Efendim? Arada orayı da çekersin. Kağıtı nasıl renklendirdiklerini. Yani işte pembe kağıt, kırmızımsı bir kağıt yapacaklar. Biraz su ekleyeceğim. Hangi tarafa yap? Bu tarafa yaptığım için böyle yapacağız hocam. Böyle basın. Böyle misin? Evet. Kağıdın nasıl büyüdüğünü görüyor musun? Nasıl esnediğini. Bakın çektiğinde nasıl esniyor kağıt. Hocam bu yeterli diye düşünüyorum. Evet. Yetmez mi renk olarak size? Fazlasıyla yeter. Önce bu tarafı birazcık taşıracağım ki şeyi tutabilsin. Evet. Var mı sorunuz arkadaşlar? Bir şey sormak isteyen var mı? Ben yapıp duruyorum ama. Hangi tür kağıtları kullanabiliriz? Her tür kağıdı kullanabilirsiniz. Aklınıza gelen her kağıt. Uzun zaman böyle yani Düzce'de böyle istediğin kağıdı istediğin zaman bulamadığımız bir zaman